Neymiş bu? Christine Kenneworth Honors Julie Andrews 2001 Kennedy Center Honors. Ne oluyor abi? You has that right. Element of fun. You find the fun and snap. Müzikal. Solves a game. With every task you undertake. Yani hiç bambaşka bir şarkı söylemesi değil mi? Hiç konuyla ilgisi yok yani. Bakın. With every task you Task. Harfleri söyleyiş tamamen farklı. Yani şarkıcı okuması değil aslında. Tam bir müzikal oyunculuğu okuması. undertake. Hey, eğlenmek. Hep güler gibi. A lark, a spree. It's very clear to see that a spoonful of sugar helps the medicine go down. The medicine go down. Medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine Biraz daha açtım sesi. go down. In the most delightful way. A robin feathering his nest has very little time to rest while gathering his bits of twine and twig. Tam şurası geçiş noktasıydı bakın. His nest has Evet, ağızçı very little time to rest geliyor. while gathering Burada kafaya geçiyor. Zaten orada geçerken de biraz belli oluyor bakın. his nest has very little time to rest Bundan sonrası. while gathering his Tam yukarı geçiyor. bits of twine and twig. Tekrar göğüse düşüyor ondan sonra. Though quite intent in his pursuit, Ya müzikal türünde bütün bu teknikler %100 önemli. Geçen hafta hatırlarsanız size normlardan bahsetmiştim. Evet, insan normları türler ama tam bu türün klasik bazı şeyleri kült. Yani onun dışında bir şey yapmanız mümkün değil okurken. Eğer bu şarkı tarzını okuyorsanız o bölgede kafaya geçeceksiniz, diğer bölgede göğüse geçeceksiniz. Yani tam bir klasik şan tekniği uygulamak zorundasınız. O tekniği uygulamadan ben bunu söyleyeyim dediğiniz zaman patates olursunuz. Paramparça olursunuz. Çok kötü duruma düşersiniz. O nedenle bu dinlediğiniz okuyucu tam bir klasik şan stili uygulamalı müzikal okuyucusu. Net. Yani aslında güzel bir örnek Özgün. Hani şöyle düşünebiliriz. Mesela alaylı şarkıcılar yetişiyor değil mi? Ya ben alaylıyım işte. Piyasada öyle okuyorum. Kalbimden öyle geçti abi. Burada kalbimden öyle geçti diye bir şey yok. Yani kalbimden öyle geçti diye bu müzikalde sahne alırsanız paramparça olur sesiniz. Çıkmaz. Anlatmaya çalıştım. İlginç değil mi? Yani bu. Farklı bir durum. he has a merry toot. Yani alaylı olmanın yetmediği şeyler var. Gerçekten öyle. Bakın sürekli açık ağız, sürekli kafa bölgeleri yıllarca çalışılmış, şan egzersizleriyle oturtulmuş pozisyonlar bakın. Devamlı bu çalışılmış. Ve o'lar koyu değil dikkat edersiniz. O daha parlak o'lar. Hep e gibi açık ve hep gülümseyen o'lar. Böyle bir açıklık gördünüz mü? Görmemişsinizdir. İnanılmaz bir şarkıcıymış hakikaten. Yani bir de bunu mükemmel yaptığınız zaman hani her işin yıllarca uğraşanı var ya. Yani bir de ömrünüzü buna adayıp bu hale gelirseniz olağanüstü bir bu anlamda tekniğiniz oluyor. Yani bu tarz işi yapmak için. Mükemmel değil mi yani? Akıl almaz. Bunun adı U. Böyle U. U gibi U. Hani U ne kadar açılır bu kadar açılabiliyor. Mary Poppins would think this is cheap, Anneannemin çocuk rengi yukarıya doğru. but I'm going to do it anyway. R. Yukarıda R ile bitiriyor ha. Si bemol vurduğu not yukarıda R. Mükemmel bir soprano karakteri hakikaten. Bitirişinde gülüşü bile yani inanılmaz. İşte baştan aşağı bu kadın, bu şarkıcı sadece bir şarkıcı değil. Nasıl diyeyim? Aslında var ya Özgün, dünyada şarkıcı karakterleri
böyle yaratıldı. Evet. Evet. Ondan öncesinde şarkıcılık aslında tam yerleşmiş bir şey değildi. Yani şarkıcılık eğlendirmekle, anladım, eğlendirici, geceyi keyifli yapan, işin içinde, yani hep bir şeyin içinde bir karıştırıcı gibiydi. Mikser gibiydi sadece. Yani o işi daha iyi hale getiriyordu. Ama şarkıcı, yani bilet alıp oturup koltukta izlediğin kişi olmak var ya, bu türlerle oturdu dünyada. Yani bu kadının bütün hayatı, şu anki gülümsemesi bile çalışılmış. Bak, gülümsemesi bile çalışılmış bu kadının. O kadar net. Saçının biçimi planlı. Bunun dışında bir şeyle çıkmaz. Yani öylesine kurallı. Ya tam bir Başak Burcu. Olağanüstü yani. Her şey çalışılmış. Bu hareketler çalışılmış. Doğaçlaması çok zayıf. Ya zayıftan kan doğaçlama yok bile yani neredeyse. Bütün bu hareketler, bakın. Ayak hareketleri. Her durduğunuz pozisyona bakın. Bir izleyin. Bakın. Kolların duruşuna bakar mısın Özgün? İnanılmaz bir simetri. Kapanışta bile simetri var. Öne hafif eğilmeye bak. Gerçekten olağanüstü. Ya bakın, yürüyüşe bakın. Yani bu muhteşem bir oyunculuk işi. Bakın, konuşması hep böyle zaten. Dikkat edin. Gerçekten inanılmaz. Bakın, kızma biçimi çalışılmış. Parmağı tutuş biçimi. Ya mükemmel diklik. O kadar kusursuz ki her şey. Yani bunlar bir kişinin defalarca aynı hareketi izleyerek çalıştığı mükemmel görüntü. Size harika fotoğraf veriyor. Hiçbir falso yok. Bakın, herhangi bir yerde durdurayım. Yani olağanüstü ya. Gerçekten olağanüstü. Böyle şarkıcılık, işte bu farklı bir form. Ve gerçekten çok etkileyici. Kristin Chenoweth. Mesela merak ettim Kristin Chenoweth çıkar herhalde, çıktı. Uy, çok gençlik performansıymış tabii ki bu. 99 yılında Broadway müzikali olan You're a Good Man, Charlie Brown'daki Sally Brown rolüyle Tony ödülü kazanmıştır. 2003 yılında Chenoweth, Wicked müzikalinde canlandırdığı Glinda rolüyle büyük ses getirdi. Yani tam bir işte ömür müzikali adanmış böyle. Müthiş saygı duyabilirsiniz. Müthiş saygı duyabilirsiniz. Böyle insanlara saygı duyuyorum. Bütün ömrünü tek bir işe adamış. Bu kadar. Bir müzikal oyuncusu ve şarkıcısı olmaya adamış. Olağanüstü. Olağanüstü bir şey işte bu yani. Buna baksana Özgün, ne yazıyor? Evet. Erkek çocuk sahibiymiş. Abi çocuğun boyunu yazmış ya Wikipedia. Bu ne lan? 1,5 metre. 4 feet 11 inç falan. Ne yapıyor bunlar? Onu fandomlar çok yazıyor hocam. Delirdiniz mi ya? Fanlar. Baksana, hala aktif bu arada. Hala aktif. Mesela bu şarkıcının böyle istemez misin yani herhangi bir şovuna gitmek? Çok orijinal. Ve oynamadığı şey yok. Senelere bak. 90'lardan başlıyor abi. Hakikaten inanılmaz. Kariyer. İşte kariyer. Çok büyük saygı duyuyorum böyle insanlara. Ömrünü bununla geçirmiş. Yani hayatını sanata adamış. Hiç başka bir şey dilemez. Muhteşemdi gerçekten.